Evet, bu derste bağlı listelere başlayacağız. Linked list İngilizcesi. Bağlı listeleri e, anlatırken ki esas amacımız daha önce de bahsettiğimiz gibi belli temel işlemleri daha hızlı gerçekleştirebilmek. Veri aynı kaldığı halde verinin değişik yapılandırma teknikleriyle bazı temel işlemleri daha hızlı gerçekleştirebilir miyiz? Ondan bahsediyor olacağız. Tabii bunu anlatabilmek için önce aslında neden elimizdeki en önemli veri yapısı olan dizilerin bu temel işlemler karşısında bazen yetersiz kaldığını veya aslında yetersiz kalmak demeyelim ama temel işlemleri yavaş gerçekleştirdiklerini örnekleriyle aslında göreceğiz. Temel işlem derken neyden bahsediyoruz? Temel işlem derken aslında 3 tane temel işlem var. Tabii bunlar daha da arttırılabilir ama genel olarak bir veri yapısının desteklemesi gereken meta işlem olarak düşündüğümüz zaman bunlar ekleme, insertion, silme, deletion ve removal diyebiliriz. Bir de search yani arama. Bu 3 tane temel işlemi eldeki veri yapıları eğer temel veri yapılarıysa bu derste sadece temel verileri yapıları görmeyeceğiz bildiğimiz gibi başka özelleşmiş veri yapıları da göreceğiz. Bu temel veri yapılarındaki bu temel işlemleri hızlı gerçekleştirmek istiyoruz. Şimdi dizilerde bu temel işlemlerden hangileri daha hızlı gerçekleştiriyor, hangileri daha yavaş gerçekleştiriyor onu hatırlarsak. Şimdi önce mesela silme ile ele alalım. Şimdi bir dizinin içinden herhangi bir elemanı sileceksek burada önemli bir problemimiz var. Nedir o problem? Kaydırma problemi. Nedir kaydırma problemi? Bir dizinin içinde örneğin bir array olsun. Bu dizinin içinde diyelim 10 tane elemanı olsun. İkinci elemanı silmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Şimdi bu durumda tabii ki ikinci elemanı silmek demek 0, 1 ikinci elemanı sildik. Peki ikinci elemanın bulunduğu yerde, durduğu yerde hangi eleman olacak? Artık ikinci eleman silindikten sonra. Çünkü sonuçta bu indeksli şekilde ilerlediği için ve biz ikinci elemanın yerine de bir eleman yazmazsak ikinci elemanı sildiğimizi de anlayamayacağımız için yapmamız gereken şey aslında bu ikinci elemanın durduğu yere başka bir elemanı yerleştirmek. Burada tabii değişik taktikler geçerli olabilir ama özellikle sıralamanın da önemli olduğu durumlarda yapmamız gereken şey aslında e, elemanları kaydırmak. Yani ikinci elemanın yerine üçüncü elemanı, üçüncü elemanın yerine dördüncü elemanı şeklinde sırayla bütün elemanları son elemana kadar kaydırmamız gerekiyor. İşte buna kaydırma problemi veya shifting problem adını veriyoruz. Bunun tabii ki geçen bölümde anlattığımız karmaşıklık analizi olarak baktığımız zaman birazdan daha da kod üzerinde detaylı göreceğiz. O-n'lik bir karmaşıklığı olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla bir elemanı silmenin maliyeti aslında o dizideki kaç eleman varsa o elemanın sayısı kadar olabilecek. Tabii ki kaçıncı elemanı sildiğinize bağlı. Örneğin son elemanı sildiyseniz aslında kaydırmaya ihtiyacınız yok demektir. Dolayısıyla aslında herhangi bir ücreti yokken en baştaki elemanı sildiğiniz zaman bütün elemanları kaydırmanız gerekmekte. Burada tabii ki gene geçen bölümlerde bahsettiğimiz algoritma analizi bölümünde bahsettiğimiz gibi ortalama performans bizim için önemli. Dolayısıyla ortalamada ortanca eleman gibi düşünebilirsiniz burada. Aslında daha detaylı analizde her bir eleman için bunu yapıp ortalamasını almamız gerekiyordu. Hatırlarsak yine bunlardan bahsetmiştik. Ama ortanca eleman gibi düşünürsek aslında n bölü 2 yani eleman sayısı n olmak kaydıyla n bölü 2 tane işlem gerektiğini göreceğiz birazdan. Şimdi kod üzerinden bunu inceleyelim. İşte bize bir k array'i veriliyor, bir array veriliyor. İster C++ ister Java olsun. C++'da tabii array'in kaç tane elemanı olduğunu da bize veriyor olmaları lazım. Bildiğimiz gibi C++'da array'in size'ını bilemiyoruz ama Java'da o otomatik olarak length'le geliyor. Sonra da bize k'nıncı elemanı silmemiz istendiği için k parametresi veriliyor. Sonra ne yapıyoruz? Aslında k'nıncı elemanı silmek için yaptığımız şey sadece k'nıncı elemandan itibaren k'nıncı eleman dahil üzerine yazmak. Dolayısıyla i k'dan n-1'e kadar gitmek kaydıyla n değil. Çünkü son elemanının sağındaki elemanla bir kaydırma yapmamızın bir anlamı yok. N-1'e kadar olmak kaydıyla RI eşittir RI artı 1 diyerek k'nıncı eleman k artı birinci eleman, k artı birinci eleman k artı ikinci eleman gibi şeklinde bir kaydırma gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada tabii ki time complexity'ye bakarsak
Bu aslında i k'dan n-1'e kadar gidiyor. Dolayısıyla n-k-1 tane toplam işlem gerçekleştiriliyor. Bu da aslında aşağı yukarı işte k'ya bağlı olan bir değer. K0 için n olurken k n için ya da n'e yakın için 0 oluyor. Ortalamada o n'lik bir karmaşıklık gerçekleşiyor. Tabii bu hiç istediğimiz bir şey değil. Çünkü bir tane eleman siliyoruz sonuçta. Diyelim dizinin içinde 1 milyon eleman varsa bir elemanı silmek 1 milyon birim zaman alıyor. Bu oldukça pahalı bir işlem. Bunu çok daha hızlı gerçekleştirmek istiyoruz tercihen. Şimdi bu birinci aslında dizilerdeki problem. Bunu zaten göreceğiz. Özellikle double linked listelerde çift bağlı listelerde diyebiliriz buna. Çift bağlı listelerde bu kanuncu elemanı silme işleminin aslında o bir zamanda gerçekleştirebileceğini görüyor olacağız. Neyse bunu daha detaylı ileride geleceğimiz için şu anda onu pas geçiyorum. Şimdi aynı problem eklemede de ne yazık ki karşımızda var. Diyelim kanuncu pozisyona bir eleman eklersek bir array'de. Şimdi insert diyoruz burada. Yani ekleme diyebiliriz biz ona. Ne demek? Burada mesela eğer ortada bir yere karşılık geliyor. Orta derken herhangi bir yer son hariç olabilir. Örneğin sıfırıncı elemana eklemek istersek var olan elemanı da yok etmek istemediğimiz için yani zaten orada 0 numaralı elemanda biri olduğu için bir boşluk açmamız lazım. Çünkü sonuçta bunu bir sinema salonundaki koltuklar gibi düşünebilirsiniz. Koltuklarda herkes oturuyor. Diyelim son koltuk boş. Gidip 0. elemana biri oturmak isterse bütün herkesin aslında birer kayması gerekiyor. Bu durumda ne yapmamız lazım? Sıralamayı bozmamak için tabii ki. Yoksa aslında tabii ki birinci eleman kalkıp en sona götürülebilir her zaman ama genelde sıralamanın bir esprisi oluyor. Dolayısıyla öyle durumlarda kanuncu bir elemana insert etmek için bütün elemanları kaydırmak gerekiyor. Şimdi burada ne yapacağız? Burada her eleman bir sağa kayacak. Silerken bir sola kayıyordu. Burada her eleman bir sağa kayacak. Dolayısıyla son elemandan itibaren aslında son eleman bir önceki eleman olacak şekilde bir kaydırma gerçekleştiriyor. İşte n tane eleman varsa o zaman işte array'in n-1. elemanı i'ninci eleman oluyor. Bu şekilde aslında ilerleme gerçekleştiriliyor. Ee, Tabii ki n-1'den başlamıyoruz çünkü array'in n'inci elemanı diye bir şey yok dikkat edersek. En son tabii k'nıncı elemana kadar geliyor ama k artı birinci eleman k'nıncı eleman oluyor. Array'in k'nıncı elemanı. Dolayısıyla k'nıncı eleman k artı birinci elemana doğru kayıyor. Sonra da k'nıncı eleman da yeni eklenmiş eleman olarak işlem bitiyor. Burada da zaman karmaşıklığının bir öncekine çok benzer olduğunu yani n-2 eksi k olduğunu görüyoruz. Bu da K sıfırsa mesela o n oluyor. İşte K yarısıysa n bölü 2 oluyor ki o da aslında hatırlarsak algoritma analizi tartışmalarından aslında o n'e eşit. Dolayısıyla gerek ekleme ve gerek silmede oldukça pahalı işlemler bunlar. Gerek ekleme gerek silme işlemleri o n gibi aslında neredeyse hiç istemediğimiz mümkünse istemediğimiz bir zaman karmaşıklığı. Biz daha çok neleri tercih ediyoruz? Logen veya O1'i tercih ediyoruz temel işlemler için yapabiliyor ise. Okey. Burada da gene double linked list için insertion'ın O1 zaman aldığını göreceğiz. Şimdi buna karşılık array'in eğer sıralı ise burası çok kritik. Sıralı ise arama için aslında bağlı listelere göre bir avantajı var. O da aslında ikili arama dediğimiz binary search yöntemiyle aslında o logen zamanda aramanın gerçekleştirilebiliyor olması. Bunun da kodunu daha önceki derslerde 101'de işte programlama giriş dersinde gösteriyoruz ama burada bir kez daha göstermenin bir zararı yok. Temel olarak ana fikir her seferinde ikiye bölerek aramayı devam ettirmek. Bu aslında daha bir sonraki ders olan algoritma dizaynı dersinde divide and conquer yani böl ve yönet veya böl ve parçala stratejisinin algoritma design stratejisinin ilk örneklerinden diyebiliriz. Temel olarak biz bir K sayısını arıyoruz dizinin içinde, array'in içinde ve nasıl arıyoruz? Önce iki tane pointer tutuyoruz. 2 tane işaretçi tutuyoruz. Bunlar sol ve sağ işaretçiler. Bu işaretçiler aslında bize neyi gösteriyor? Bize o
aradığımız elemanın hangi aralıkta olduğunu gösteriyor. Bu iki işaretçinin arasındadır bizim aradığımız, varsa eğer. Bunu düşünüyoruz. Tabii başlangıçta dizinin başını gösteriyor ilk soldaki işaretçi. Sağdaki işaretçi de dizinin sonunu gösteriyor. Bilmiyoruz çünkü tam olarak nerede olduğunu. Sonra ortasına bakıyoruz. Ortası tabii ki kolayca left artı right bölü 2 şeklinde hesaplanabiliyor. Ortasına bakıyoruz. Sonra ortasına göre. Şimdi ne olabilir? Aradığımız eleman orta elemanla karşılaştırıldığı takdirde orta elemandan büyük, orta elemandan küçük ve orta elemana eşit olabilir. 3 durum söz konusu. Orta elemandan küçük olması dizinin sıralı olduğunu düşündüğünüz zaman orta elemandan küçük demek aslında dizinin sol tarafında olması demek aradığımız eleman. Örneğin orta eleman 500 olsun. Sayılar 0 ile 1000 arasında olsun. Bu durumda orta eleman 500 ise atıyorum. Aradığımız sayı 500'den küçük olduğu için 500'den büyük olan sağ tarafta yer alan elemanların hiçbirinin içinde yer alamaz. Dolayısıyla artık dizinin içinde aradığımız aralık tamamı değil sağ tarafı aralığın küçültmemiz gerekiyor. Sağ tarafı ortaya getirmemiz gerekiyor. Hatta ortanın bir soluna, çünkü ortada da olmadığından eminiz zaten tam olarak. Dolayısıyla middle eksi 1 yapıyoruz right'ı. Tersi eğer ortadan büyükse bu durumda da sol tarafta olması mümkün değil. Çünkü sayı büyük aslında ortadan. Demek ki dizinin sol tarafındaki bütün elemanlardan büyük sıralı oldukları için. Dolayısıyla onu da dizinin bu aralığı sol tarafını ortanın da bir sağına getiriyoruz. Yani middle artı 1 haline getiriyoruz. Dolayısıyla bu şekilde aslında aralığı 2'ye bölmüş oluyoruz. Hatta 2'den bir tık daha küçük bile diye düşünülebilir. Üçüncü durumda ise zaten bulduğumuz anlamına geliyor. O durumda da o indeksi döndürüyoruz. Yani nerede olduğunu biliyoruz zaten. Sonra middle'ı tekrar hesaplıyoruz. Çünkü artık aralık değişti. Aralık değiştiği için sol ve sağın ortası yeni orta oluyor ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi burada eğer eleman varsa mutlaka bir şekilde üçüncü durumda yani return middle'da bitecek. Fakat sıkıntı şu: eğer eleman yoksa hiçbir zaman k array middle'a eşit olmayacağı için sistemin buradan çıkabilmesi lazım. Peki nasıl çıkacak sistem? Aslında şöyle çıkacak. Left ve middle'ın aynı değere gelecekler bir şekilde. Ya da işte birisi 8, birisi 9 olacak mesela. Birisi 6, birisi 7 olacak. Sonra ikisinde de olmadığı için eleman left right'ı geçecek. Çünkü left middle artı 1 olacak. Yani right'tan fazla olacak veya right middle eksi 1 olup right left'ten küçük olacak. Dolayısıyla her iki durumda da left eğer right'tan küçük eşit değilse o zaman bu elemanı bulamadığımız anlamına geliyor. Şimdi bu algoritmanın karmaşıklığı nedir? Her iterasyonda aradığımız dizinin yarıya indirdiğimiz için toplam birinci iterasyonda n bölü 2 elemana indiriyoruz. İkinci iterasyonda n bölü 4, n bölü 8, n bölü 16. Algoritma analizinde dersinde de anlattığımız gibi algoritma analizi saatinde de anlattığımız gibi bu aslında bize n bölü 2 üzeri k eşittir 1'den K'da logen çıkacak. Dolayısıyla arama logen zamanında gerçekleştirecek. Buna karşılık linked listlerde göreceğiz gene arama logen zamanda değil. Daha yavaş. O(n) zamanda gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla amacınız çok arama değil ama ekleme veya silme ise o zaman aslında linked listler daha mantıklı bir strateji. Özellikle array'lerle karşılaştırıldığında ki başka bir problemi daha var biliyoruz array'lerin. Nedir o problem? Başlangıçta büyüklüğünün bilinmesi gerekmesi. Yani siz hangi problem üzerinde çalışırsanız çalışın, array ile çalışıyorsanız belli bir büyüklüğü baştan varsaymanız gerekiyor. Yani o kadarlık yer açıyorsunuz array için. Ama bu aslında problemli. Çünkü hem gereğinden fazla yer açma ihtimaliniz var ki çoğu durumda onu yapıyorsunuz zaten. Ya da gereğinden az yer açma durumunuz var ki bu da zaten daha büyük bir problem. Çünkü yer kalmadığı zaman yapabilecek hiçbir şeyiniz yok. Bağlı listeler gene birazdan göreceğiz. Bu temel problemi de ortadan kaldırıyor tamamen. Yani ne kadarlık yere ihtiyacınız varsa o kadarlık yer aslında ayarlamış oluyorsunuz. Evet, genel olarak aslında bu şekilde dizilerin temel problemlerini eksi diyebiliriz bunlara ve artısını görmüş olduk. Bunlar üzerinden bağlı listelerden devam ediyor olacağız.